Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Vokal teknik analizleri yaptığım bu video serisinde bugün halk müziği sanatçısı Ender Balkır'ın o güzel ve doğal tekniğini inceleyeceğim. Ve hazırsan videoya başlıyorum o zaman. Ender Balkır'ı uzun yıllardır takip ediyorum. Severek ve beğenerek dinliyorum ve izliyorum. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için de bir dipnot düşeyim. İlkokulum olan İTÜ Türk Müzik Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı bölümünden mezunum. Yani şan eğitiminin ilk önce halk müziği, Türk müziği yönüyle başladım bu işe. O yüzden halk müziği icracılarını erkek kadın fark etmeden çok yakinen takip ediyorum. Ve Ender Balkır'ı da gerçekten kendime çok örnek aldığım nadir sanatçılardan. Eğer bu yolda ilerliyorsanız, halk müziği söylüyorsanız, etnik müzik söylüyorsanız, makam müziği söylüyorsanız bence halk müziği, Türk müziği ayırmayın arkadaşlar. Türk müziği olarak bakın, yani Türk sanat müziği olarak demek istedim, ayırmayın. Türkücüyle dinleyin, işte Türk sanat müziği, klasik Türk müziği, hepsini dinlemeye çalışın. Çünkü hepsinden beslenirsiniz. Ben Ender Balkır'ı çok doğal buluyorum. Sahnede gerçekten çok başarılı buluyorum. Ve doğallığı karşıya da izleyiciyi de çok geçtiğini düşünüyorum. Bugünkü izleyeceğimiz performans arkadaşlar sahne emekçilerine destek vermesi amacıyla yapılan bir projenin konserini izleyeceğiz. Bu konser pandemi sürecinde oluştu. Çünkü sahne emekçileri sahneye çıkamıyor malum sebeplerden dolayı. Ender Balkır'ı böyle bir projeyi desteklediği ve yaptığı, girişimde bulunduğu için de aslında gönülden tebrik etmek gerekir. Ve sahnedeki birçok müzisyeni de buradan selam olsun, çünkü hepsini neredeyse tanıyorum. Benim çok sevdiğim değerli arkadaşlarım ve müzisyen arkadaşlarım. Umarım bu süreç geçecek ve pandemiden sonra da biz yine sanatımızı, şarkımızı, türkümüzü sahnelerde söylemeye devam edeceğiz. Bu konser gerçekten çok doğal bir konser olacak. Yani izlediğimiz bu performans, çünkü seyircisiz bir performans olacak. O yüzden çalanlar da söyleyenler de sanki evlerindeymiş gibi doğal bir ortamda olduklarını düşünüyorum. Çok dillendirdim, çok tatlandırdım, farkındayım. Hadi o zaman başlıyorum. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone olmadıysan seni de aramıza bekliyoruz. Ve ayrıca yüklediğim videolardan ilk senin haberin olmasını istiyorsan zil tuşuna basarak bildirimlerini de açmayı lütfen unutma. Ve hadi hemen başladım o zaman videoya. Evet, bir zurna solo ile başlıyoruz. Seçtiğim bu türkü arkadaşlar gerçekten Ardahan yöresine ait ve o bölgenin çok tavrını veren bir türkü. Küçük bir türkü ama çok tatlı bir türkü. Sözleri, melodisi gerçekten çok manidar. Çalanların ellerine, yüreklerine sağlık. Kömürdendir, ne kadar doğal söylüyor farkında mısın? Giden gün ömürdendir. Şu dağlar derken esnediğini gördünüz mü? Giden gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, çırmağı demirdendir. Feleğin bir kuşu var, çırmağı demirdendir. Hadi Leylim Leylan'ım. Evet, halk müziği deyince yöresellik ve halk müziği deyince tavır devreye girdiği için bütün halk müziği enstrümanları sahnede neredeyse görüyoruz. Ve tavrı da tabii ki icrada duyuyoruz. Ağırlıklı mix ve göğüs sesinde söylüyor şu an. Ne kadar doğal değil mi? Mikrofonu o götürüyor, o yönetiyor. Şimdi durduruyorum, konuşacaklarımız var. Videonun başında dediğim gibi çok doğal bir ortam var. Ve yani bu her şeye yansımış arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten yapay bir şey izlemeyi ben tercih etmiyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz.
Farkında mısınız? Mikrofonu yönetiyor. Yani ayaklı bir mikrofon kullanmış. El mikrofonu değil. Ama bunu yaparken o nereye gidiyorsa mikrofon oraya gidiyor. Bu çok doğru bir şey. Bilmiyorum, bir önceki analizlerde rastladınız mı? Sanırım Zehra Gülüç analizindeydi. Evet. Zehra Gülüç analizinde bir şeye çok dikkat etmiştim. Sürekli mikrofona yaklaşıyordu. Mikrofon önündeydi halbuki ama mikrofona sürekli böyle yaklaşarak boynunu sürekli bir kavisli hale getiriyordu. Ama bunu Ender Balkır yapmıyor, farkında mısınız? Tabii ki bir tecrübe var burada. Yılların tecrübesi var. Çok normal böyle yapmaması. O nereye gidiyorsa mikrofonu oraya taşıyor. Yani ağzı nereye gidiyorsa mikrofonu oraya gerçekten çekiyor. Bu çok güzel bir şey ve bu teknik bir deneyim arkadaşlar. Bu böyle hani Allah böyle yukarıdan zembille indirmiyor bu işi. Sahnede öğreniyorsunuz bunu. Çok doğal bir sesle girdi. Türkü dediğim gibi küçük bir türkü. Ben böyle tizlere çıkan aman aman böyle tizlerde işte naralar atan bir türkü seçmedim. Küçük bir türkü seçtim. Bence bir halk müziği zamanında okulundan geçmiş biri olarak, Türk müziği okulundan geçmiş biri olarak gerçekten küçük türkü söylemek çok zor arkadaşlar. Çünkü orta tonlarda söylenilen minik aralıklı türkülerin hakimiyetini kurmak daha zordur. Bunu zamanında zaten Nida Tüfekçi hocamız da söylemiş. Demiş ki küçük türkü bakmayın küçük olduğuna, insanı al aşağı eder demiş. Gerçekten öyle. Böyle bir seni yere yatırıyor. O yüzden bence Ender Balkır bunu yapması zaten diğer geniş aralıklı hani oktav bazında, ses aralığı bazında o türküleri de zaten rahat söylediğini aslında gösteriyor. Keza zaten söylüyor. Şimdi girerken şöyle bir şey yaptı, fark ettiniz mi? Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var. İşte orada pençesi sözü de var. O çırnağı dedi, daha doğallaştırdı, daha yöreselleşti. Sonra ikinci girdi, şu dağlar derken böyle bir esnedi, fark ettiniz mi? Tize mi çıktı türkü? Hayır. Ama o A'yı rahatlattı. Bu çok önemli arkadaşlar. İlla türkünün tize çıkmasına gerek yok. Ya da türkü ya da şarkı her neyse, söylediğiniz her neyse tizlere doğru esneyeceğim diye bir kaide yok. Bakın o A'da o A'yı rahatlatmak için hafif esnedi. Bu çok güzel bir şey. Bu hemen cebe atılması gereken bir ipucu. Geri kalan tonlarda zaten farkında mısınız? Hafif öyle gülümser bir pozisyonu var. Yani şu dağlar kömürdendi. Yanak arkaları yani elmacık kemikleri açık. Çok rahat ses buralarda, maskta çok güzel tınlıyor. Tabii ki çene serbest. Yani çenesiyle yaptığı bir hançere yok. Çok rahat bir hançeresi var. Feleğin bir kuşu var. Var yapmıyor. Bunlar önemli teknik ayrıntılar arkadaşlar ve çok doğal duyuluyor. Lütfen böyle doğal hançerler yapmaya çalışın. Ve ikinci kıtaya hadi zurna soloyla yine devam ediyoruz. Halayım geldi ya. Vallahi bir düğün olsa da halay çeksek ya. İnkar etmesin arkadaşlar. Bu toprağın müziği bu. Tabii ki Batı'nın tekniğinden faydalanalım ama özden de kopmayalım. Bu yol kasine gider, döner tersine gider. Çene ne kadar serbest, farkında mısınız? Yine esnedi. Gider, yol derken. Döner tersine gider. Şurada bir garip ölmüş, kuşlar yasına nasıl küçük nüanslar yapıyor. Şurada duyguyu veriyor. Öyle değil mi? Bakın yine cool. Kuşlar yasına oyun sabit. Hadi Leylim Leylanım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derde dermanım. Hadi Leylim Leylanım,
Farkında mısınız? Hiç kımıldamıyor. Yani ben yoluna parça sanki alt çeneyle söylüyor. Ya al, yine esnedi. Ya ver derde derman. Var ol, çok yaşa. Evet. Bence Ender Balkır'ın ses tekniği ve beden tekniğinden öğrenecek çok şeyiniz var arkadaşlar. Hiç kımıldamadan çenesini, yüzünü, boynunu hani diyorum ya eciş bücüş, ıkış kıkış hale getirmeden adam söyledi. Yok mix ses, yok göğüs sesi bilmem ne diye düşünmedi. Mikrofon yine ona hizmet ediyordu. O mikrofona gitmedi. Ve hani evet küçük bir ağız kullanıyor. Yani dudaklarını incelediğimizde hani ağzı açtığımızda bir boşluk görüntüsü vardır ya, mağara görüntüsü. Onu izlediğimizde, o boşluğu izlediğimizde çok bir genişlik görmüyor. Sadece bu yolu pasit o kısımda yaptı. En baştaki bu dağlar kömürdendir kısmındaki gibi. Onun haricinde ekstra böyle bir ağız genişliği görmedik ama bilmiyorum farkında mısınız, çenesi çok salık. Yani hani her insan ağzını illa böyle maşrafa gibi açmak zorunda değil arkadaşlar. Herkesin surat yapısı farklıdır. Herkesin çene yapısı farklıdır. Herkesin iç genişliği farklıdır. Herkes ağzını maşrafa gibi, tencere gibi, kapak gibi açmak zorunda değil. O yüzden ağız açıklığı okey, önemli ama Ender Balkır şu kadar açıyor ama ağzının içi geniş ve çene serbest. Bu çok önemli bir dipnot. Bence ağzınızın içini açmadan önce, yani dudak anlamında söylemek istiyorum. Hani o bu boşluk, siyah bir boşluk var ya, mağara görüntüsü. Orayı genişletmeye çalışmadan önce çenenizi salın. Haydi Leylim Leyla'mı, ben yoluna kurbanım. Yal canım. Bu değil. O. Bunu Ender Balkır'da çok net gördük. Ses rengi olarak zaten dediğim gibi türkü küçük aralıklı bir türküydü. Mix ve göğüs tonunda kullandı. Ağırlıklı olarak mix seste tuttu. Yanak elmacık kemikleri zaten hafif gülümser pozisyonda ve elmacık kemikleri de açık zaten, görüyorsunuz, yanaklar üstte. Yani Allah vergisi bir yapı bu. Onun da zaten ekmeğini yiyor, yani faydalanıyor bu teknik durumundan, fiziki durumundan. Daha ne olsun diyorum. Lütfen takip edin. Ender Balkır'ın bu sayfasını da takip edin. Destek verin. Özellikle bu tarzda ilgileniyorsanız bence destek verip izlemenizi ve dinlemenizi öneriyorum. Umarım bu analiz birçok analiz gibi ve birçok videom gibi sizlere faydalı olmuştur. Eğer istediğiniz bir şarkıcı ya da bir grubun analizi varsa yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler.